Herkese yeniden merhaba. Uzun bir aradan sonra bu tip sorularla yine karşınızdayız. Çok ilginç bir geometri sorusu olacak arkadaşlar. Bu soruyu 3 değişik yöntemle çözeceğiz ve özel sayılabilecek bir üçgen elde edeceğiz sonunda. Videonun sonunda ayrıca sizlere bu üçgenle ilgili ilginç bir şey daha göstereceğim. Hazırsanız hemen çözümlerimize geçelim. Öncelikle sorumuz ne? Bize neler verilmiş ona bakalım. Bir ABC üçgeni veriliyor. İki kenarı ve iki açısı verilmiş. İçerisindeki B ve C açıları alfa ve 2 alfa olmak üzere ve alfanın karşısındaki kenar 4, 2 alfanın karşısındaki kenar da 6 birim verilmiş. Buna göre bizden arkadaşlar ABC üçgeninin çevre uzunluğu isteniyor. Yani kısaca BC'yi bul diyor arkadaşlar. Evet, bakalım nasıl bir üçgen çıkacak karşımıza. Arkadaşlar birinci çözümüm şöyle. Ben Pisagor bağıntısı kullanacağım birinci çözümde. Öncelikle ben A açısının alfa ile 2 alfa arasındaki bir değer olduğunu kabul edip şöyle bir doğru parçası çiziyorum. Burada D noktası diyeyim arkadaşlar. Eğer çizdiğim şekil yanlışsa sonunda bulacağım ifadeler de garip ifadeler olacaktır. O yüzden öncelikle bu şekilde kabul ediyorum. Nasıl bir doğru parçası olacak bu? Buradaki açıda alfa olacak şekilde. Tamam, o zaman bir ikizkenar üçgen elde ettim gördüğünüz gibi. O zaman buradaki D açısının ölçüsü de ne oluyor arkadaşlar? 2 alfa. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğundan dolayı. Peki sonraki adımım ne olacak? Şimdi burada bir ikizkenar üçgen elde ettiğime göre bu AD uzunluğu da ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Tamam. Şimdi işlemlerime devam etmek için bir de şöyle bu ikizkenar üçgeni kullanayım ben. Bir yükseklik çizeyim ve buraya ben H noktası diyeyim. H noktası dedik. Buradaki hem yükseklik oldu hem açıortay hem de kenar ortay oldu. Çünkü ikizkenar dik üçgenin özelliği şurayı 90 dereceyi de koyalım. Tamam, o zaman buradaki kenar uzunlukları da eşit. Ben bunları da isterseniz x ve x diyeyim. X ve x. ADB üçgeni de gördüğünüz gibi burada bir ikizkenar üçgen olduğu için o zaman buradaki değerde ne olacaktır? 4 olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada şöyle renk değiştirelim. Şöyle daha net görebilmek için. İki tane kullanabileceğim dik üçgen çıktı aslında. Şurada H diyeyim aslında bakın. Şuradaki AH yüksekliğine de H diyeyim. Ve iki tane Pisagor bağıntısı kullanabileceğim üçgen çıktı. Bir tanesi şurada görmüş olduğunuz küçük üçgen. Hemen bağıntıyı yazıyorum. X kare artı H kare eşittir 4'ün karesi yani 16 gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci bir üçgenim daha var. Onu da şöyle yeşille mi göstereyim, maviyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın şu üçgen. Burada da Pisagor bağıntısı kullanabilirim. Hemen kullanıyorum. Yine yükseklik h. Ama diğer kenar bu sefer x artı 4. X artı 4'ün karesi yani. Artı h kare eşittir 6'nın karesi 36 olacaktır. Güzel. Bakın burada bir denklem elde ettim. Sistem elde ettim. Bu sistemin çözümü bana neyi verecektir? Arkadaşlar x'leri bulacağım. Yani BC'yi bulmuş olacağım bunun sayesinde. Hemen açıyorum şuradaki x artı 4'ün karesini. X kare artı 2x çarpı 4 8x yapıyor. Artı 4'ün karesi 16 artı h kare geldi eşittir 36 olduğunu biliyorum. Ben ayrıca x kare artı h karenin de 16 olduğunu biliyorum. Demek ki şu ifade de 16. Yani benim karşıma ne çıkacak? 8x var bir. Burası 16. Şu x kare artı h kare de 16 olduğuna göre de demek ki burası 32 yapıyor arkadaşlar. Eşittir 36'dan 8x eşittir 36 eksi 32 4. Yani x eşittir 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 oluyor arkadaşlar. Demek ki şuradaki ifadelerim 1 bölü 2'ye eşitmiş. 1 bölü 2 birimmiş. Burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2. Yani CD uzunluğum arkadaşlar 1 birimmiş. Harika. Süper. O zaman BC uzunluğum gördüğünüz gibi arkadaşlar 5. Enteresan bir üçgen çıktı gördüğünüz gibi. Bakın 4, 5, 6 üçgeni çıktı. Bunu söylemiştim. Garip özel bir üçgen elde edeceğiz diye. Demek ki 4, 5, 6 üçgeninde yani buradaki arkadaşlar sonuçlarım garip olmadığı için burasının da artık AD'nin de doğru çizilmiş olduğunu görebiliyoruz. Demek ki 4, 5, 6 üçgeni de şuradaki 4'ün karşısındaki açı alfa ise 6'nın karşısındaki açı da bunun iki katı oluyormuş o zaman arkadaşlar. Burada da PABC yani üçgenin çevre uzunluğu da 4, 5, 6 toplarsanız 15 birim yapıyor arkadaşlar.
Evet, şimdi diğer çözümlerimize geçelim. Birinci çözüm dediğim gibi Pisagor yöntemiyle. Yöntemiydi. İkinci çözüm bakalım neymiş? Şöyle. Bakın buradan bir doğru parçası çizmişiz. Nasıl bir doğru parçası olacak bu? Hemen görelim. Arkadaşlar bir açıortay olacak. Biz bu 2 alfalık açıyı ikiye bölecek şekilde bir açıortay çizelim. Hemen buraya da yine dediğim gibi başka bir değer verelim. Az önce yaptığımız gibi D diyelim. Buradan o zaman bakın ne çıkacak yine karşıma? 2 alfa çıkacak. Harika. Peki burada ne kullanabilirim o zaman? Bakın alfa 2 alfa, alfa 2 alfalar var. Burada o zaman benzerlik var arkadaşlar. Ben burada benzerlik kullanabilirim. Şimdi karşıma başka bir şey çıktı mı? Hayır. Sadece şurada ben şuraya x diyeyim arkadaşlar. Şuraya x diyeyim. O zaman bakın ikizkenar üçgen çıktı. O zaman buradaki kenar da x olacaktır. AD uzunluğu o zaman 6 eksi x olur. 6 eksi x. Şu 6'yı silelim şuradan. Kafa karıştırmasın. DB uzunluğum x oldu. Tamam. Şimdi benzer üçgenleri yazalım. Büyük üçgeni yazalım öncelikle. Hangi üçgenim var büyük olarak? ABC üçgenim var. ABC üçgenim var. Buradaki de açıya değişik bir şey diyebilirsiniz. Mesela teta diyelim isterseniz. Karıştırmamak için. Evet. Büyük üçgende A açısı teta ölçüsüne sahip, B alfa ve C 2 alfaya sahip. Sırayla bakın teta alfa ve 2 alfa diye devam edeceğim. Küçük üçgende de hangi küçük üçgen? Şurada gördüğünüz ADC üçgeninde. Yine teta ile başlıyorum. A açısı tetaydı. A açısı olacak. B açısı alfaydı. Şimdi burada alfa açısına sahip ölçüsüne sahip açıya bakıyorum. C açısı oluyor. C ve son kenar tabii ki D olacak. Son köşe özür dilerim D olacak. Demek ki bu iki üçgen birbirine benzer arkadaşlar. O zaman yazalım benzerliğimizi. Hepsini de yazmaya gerek yok aslında. Ama yazalım arkadaşlar. AB bölü AC eşit olmalı. ABC bölü arkadaşlar BC bölü CD ve en son olarak AC bölü AD. Burada öncelikle ben BC'yi bilmediğim için, BC uzunluğunu bilmediğim için CD'ye bakıyorum burada. CD'de sadece X var, bilinmeyen var. Şimdilik arkadaşlar şöyle bu ilk iki değeri alıyorum. Yani bu ilk iki ifadeyi alıyorum. Buradan buradaki orantıyı kullanacağım. AB uzunluğum nedir? AB uzunluğum biliyorum zaten 6. AC uzunluğum da 4 eşittir. AC uzunluğum yine 4'tü. Ve AD uzunluğum neydi? AD uzunluğum neydi? Evet 6 eksi x. 6 eksi x. Sadeleştirmeler yapabilirsiniz ama ben ona geçmeyeceğim arkadaşlar. Hemen de işler dışlar çarpımı yapıyorum. 16 eşittir. Buradan bakın 36 geldi. Eksi 6x'ten arkadaşlar şöyle 6x eşittir. 6x'i bu tarafa aldım. 16'yı bu tarafa aldım. 20'den x'i arkadaşlar ne buluyorum? X eşittir. 20 bölü 6'dan 10 bölü 3'ü buluyorum. Harika. 10 bölü 3 bulduk. Şimdi o zaman şuradaki doğru parçanın uzunluğu 10 bölü 3. 10 bölü 3. Peki 6'ya da bir 18 bölü 3 kabul edersek 18 bölü 3 eksi 10 bölü 3 ne çıkar arkadaşlar? 8 bölü 3 olur. Tamam. Peki bu iki ifade yardımıyla ben CB'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Nereden bulabilirim arkadaşlar? Şuradan açıortay teoremi kullanacağım bunun içinde. Gördüğünüz gibi CD bir açıortaydı. O zaman açıortay özelliğini kullanalım. Şimdi buradaki 8 bölü 3 parçanın uzunluğu 8 bölü 3. Ona yakın olan büyük üçgenin kenar uzunluğu 4. Buradaki 10 bölü 3 ise buradaki kaç olur? Şuradaki ikisinde bölü 3 var gördüğünüz gibi. Şimdi sadece şuradaki rakamlara odaklanalım. Buradaki 8, buradaki 4 olduğuna göre buradaki 10 ise arkadaşlar buradaki de bunun yarısı olacaktır. Tahmin edersiniz 5 olarak rahatlıkla bulabilirsiniz. İsterseniz orantıyı yazıp yine buradan BC'nin 5 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ikinci çözümümüzdü. Hemen üçüncü çözümümüze geçiyoruz. Lafı fazla uzatmadan. Arkadaşlar üçüncü çözümümüzde trigonometri kullanacağız. Neden? Çünkü burada alfa ve 2 alfalar verilmiş. Karşısındaki de değerler verildiğine göre ben hangi trigonometrik formülü kullanabilirim rahatlıkla? Tabii ki de sinüs teoremini. Öncelikle sinüs teoremini kullanarak bakalım bir şeyler elde etmeye çalışalım.
Hemen yazıyorum o zaman. B açısı verilmiş. B kenarı verilmiş. Şuna B yazalım. C açısı verilmiş ve C kenarı verilmiş. O zaman yazalım. B kenarı bölü sinüs B açısı eşittir C kenarı bölü C açısının sinüsü. Evet, bunlar birbirine eşit olması lazım sinüs teoreminden. Yazalım. B 4'tü. 4 bölü sinüs B yani sinüs alfa eşittir. C 6 idi. Bölü sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa. Güzel. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. Şu 4 ile 6'yı. Hemen şurası 2 oldu. 3 oldu. Tamam. 2 bölü sinüs alfada değişiklik yapmıyoruz. Sinüs alfa. Sinüs alfa eşittir. Şu kosinüs alfayı açalım. 3 bölü sinüs 2 alfayı özür dilerim. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olur. Buradaki değerler sıfır olmayacağı için şöyle hemen sadeleştirebiliriz bakın. Hemen içler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 tane kosinüs alfa eşittir 3 yapar. Demek ki arkadaşlar kosinüs alfa değerim 3 bölü 4'müş. Tamam, bu benim ne işime yarayacak? Hemen diğer sayfaya geçip bunu gösterelim arkadaşlar. Şimdi kosinüs alfanın ben hemen şuraya yazayım. Kosinüs alfanın 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Artık buldum. Tamam, şimdi bunu arkadaşlar kosinüs teoremi kullanarak buradaki kenara A kenarı diyeyim ben bunu. A kenarını bulabilirim arkadaşlar. Kosinüs alfa değerimi bildiğime göre yani buradaki açıyı ve buradaki kenarı baz almam gerekecek. O zaman 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi artı A kare artı değil tabii ki eksi 2 çarpı 6 çarpı A çarpı kosinüs alfa yani 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. 16 eşittir 36 artı A kare. Sadeleştirmeyle yapalım. Şu 2 gitti. 2, buradaki de 2 gitti. 3 kaldı. Yani eksi 9A elde ediyoruz. Yani karşımıza bir ikinci dereceden denklem çıkıyor. A kare eksi 9A 36 eksi 16 20 artı 20 eşittir 0 oldu. Güzel, kolay bir denklem. Hemen çarpanlarını ayırarak bunu arkadaşlar çözüme ulaştırabiliriz. Şuradaki değerler eksi 4'e eksi 5 olacak. Bu durumda A1'imiz 4. A2'miz de arkadaşlar 5 olacak. Güzel. Ama burada dikkat ederseniz iki değer çıktı. Peki bunların hangisi doğru arkadaşlar? Az önceki bulduğumuz değerlere bakarak bunun 5 olması gerekiyor. Ama 4 nereden çıktı? Şimdi bu 4'ün olmadığını gösterelim. Arkadaşlar öncelikle buraya ben 4 yazarsam şöyle hayali olarak yazayım 4 mü acaba diye. O zaman bir ikizkenar üçgen çıkacak gördüğünüz gibi 4'e 4. O zaman burası da alfa olması lazım. Buradaki alfa ise buradaki alfa ise buradaki 2 alfa ise karşımdaki o zaman bir nedir? Arkadaşlar ikizkenar dik üçgendir. Yani 45 45 90'dır. 45 45 90 üçgeninde buradaki kenarlar 4 ise buradakinin 4 kök 2 olması lazım arkadaşlar. Ama buradaki değer 6. Demek ki arkadaşlar çözümüm 4 olamaz. Yani bu 4'ü buradan kaldıralım. Sonucum arkadaşlar 5 olarak bulundu. Süper. Peki geldim şimdi sürprize. Sürpriz nedir? Yani daha ilginç dediğim bir şey. Peki bu açılar ne olabilir? Nasıl bir şey çıkabilir? Yani çılgınlık aslında burada. Üçgenin çılgınlığı aslında burada. Arkadaşlar oturdum. Acaba bu açılar nasıl açılar diye bir baktım. Yani GeoGebra programını kullanarak karşıma şöyle sayılar çıktı. Alfa ve 2 alfa açıları acaba kaç derecedir? İşte diğer açı kaç derecedir? A açısı kaç derecedir diye baktığımda bakın şu ilginç üçgen çıktı arkadaşlar. Bilmem size ilginç gelecek mi ama benim için gerçekten çok ilginç oldu. Yani B açısı 41 41 hem virgülden önceki değer hem virgülden sonraki değer aynı. Diğeri de aynı şekilde 82 82 bu da gerçekten benim için bir sürpriz oldu. A açısı da bakın bu da değişik bir değere sahip. Virgülden önceki kısım 55, virgülden sonraki kısım da 77. Gerçekten benim için diyorum ya çılgın hani videonun başındaki böyle hani kandırma şeyi gibi bir görüntü değil aslında orası. Yani ilginç açılara sahip, açı ölçülerine sahip bir üçgen çıktı arkadaşlar. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
O zaman bu videomuzdan şimdilik bu kadar diyelim. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Değişik yöntemler bulmuş olabilirsiniz. Siz de değişik yöntemler görmüş olabilirsiniz çözümde. Onları da yazarsanız seviniriz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.